kırılgan büyük yaratığım. Ne? Hayır, bu olamaz. Ben 10 serisinin en zeki ama bir o kadar da kibirli düşmanlarından biri olan Albedo ilk başta hatalı bir Omnitrix kopyasıyla karşımıza çıkmıştı. Ancak zamanla Omnitrix'e bile ihtiyaç duymadan istediği uzaylıya dönüşebildiğini görmüştük. Peki Albedo bunu nasıl başardı? Omnitrix'siz bir Albedo bu gücü nasıl kazandı? Karakterin DNA'sına ne oldu? Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bu konuları konuşacağız. Açıkçası Alien Force, Ultimate Alien ve Omniverse serilerini izlediyseniz zaten sizler bunun cevabını biliyorsunuzdur. Ancak bunu bilmeyenler için açıklamak istedim. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada canlarım, Instagram'da yeni bir yayın kanalı açtım. Zaten videonun yorumlar kısmına linki sabitleyeceğim ve oradan ücretsiz bir şekilde üye olarak katılabilirsiniz. Böylece sizlerle güncel konular hakkında sohbet edebiliriz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Hala anlamayanlar için bir açıklama yapayım. Bu da bir Omnitrix falan değil. Dönüşümlerimi stabilize eden bir cihaz. Bana gereken şey son bir parça. Onu da alınca süper güce ulaşacağım. Ve ben ihtiyacım olanı aldım. Galvan formuna dönebilirsin. Yetmez. Şimdi süper formuma da dönüşebilirim. İşte süper Alp. Hepimizin bildiği gibi Albedo Alien Force serisinde ilk kez karşımıza çıktığında Omnitrix'in bir kopyasını yapmıştı. Ancak cihaz kusurluydu ve onu insan formunda, yani Ben Tennyson'ın DNA'sında sabitlemişti. Yani Omnitrix'i çıkarırsa kendi türü olan Galvan formuna dönemiyordu. Bunu düzeltmek için Ben'in Omnitrix'ini çalmaya çalıştı ancak başarısız olmuştu. Bildiğimiz gibi bu dönemde Albedo'nun dönüşüm yeteneği tamamen Omnitrix'e bağlıydı. Yani tıpkı Ben Tennyson gibi yalnızca cihazı kullanarak dönüşebiliyordu. Serinin sonlarında, yani Alien Force serisinin final bölümünde Albedo kendisi için yapmış olduğu Omnitrix'in çekirdeğini çalarak Ultimatrix'i yaratmıştı. Final bölümünde Albedo'nun yaratmış olduğu bu cihaz ona uzaylıların Ultimate, yani evrimleşmiş formlarına erişme imkanı sunmuştu. Ancak burada önemli bir nokta vardı. Albedo hala bir cihaz kullanıyordu. Yani istediği uzaylıya dönüşebilmesi tamamen Ultimatrix'in sağladığı teknolojiyle mümkündü. Baktığımız zaman Ultimate Alien ve Omniverse serilerinde ise Albedo Omnitrix veya başka bir cihaz olmadan istediği uzaylıya hızlıca dönüşebiliyordu. Peki bu nasıl mümkün oluyordu? Öncelikle Albedo Ultimate Alien serisinde Galvan formuna geri dönmek için bir DNA cihazı geliştirmişti. Hatırlarsanız o bölümde uzaylı arkadaşlarından da yardım almıştı. Albedo bu cihaz sayesinde kendi Galvan formuna dönmeyi amaçlamış ve planı neredeyse başarılı olacaktı. Ancak bölümün sonlarında Ben Tennyson cihazın düzgün çalışmasını engellemiş ve Albedo amacına ulaşamamıştı. Makine tam çalışamadan imha edildiği için Albedo'nun DNA yapısı tamamen serbest kalmıştı. Elbette bu durumla birlikte Albedo istediği zaman istediği uzaylıya dönüşme yeteneği kazanmıştı. Kısacası Albedo'nun DNA'sı stabilize olmadan önce manipüle edilmişti. Omnitrix'in daha önce onun DNA'sını kaydettiği tüm veriler açığa çıkmış, bu nedenle cihaz olmadan doğrudan DNA'sını değiştirerek dönüşüm sağlayabiliyordu. Yani Albedo teknolojik bir hata ve kendi zekası sayesinde Omnitrix olmadan uzaylı dönüşümlerini gerçekleştirebiliyordu. Zaten sonrasını sizler de biliyorsunuz. Omniverse serisinde karşımıza çıktığında Albedo yine bu yeteneğine sahipti. Ancak Ultimate Alien serisinde Galvan formuna dönmeyi tam anlamıyla başaramadığı için Omniverse serisinde farklı bir yolla bunu başarmıştı. Albedo Omniverse serisinde tıpkı Omnitrix'e benzer bir cihaz geliştirmişti. Ancak bu cihaz bir Omnitrix değildi. Bir DNA dizginleyiciydi. Albedo geliştirmiş olduğu bu DNA dizginleyicideki eksik parçaları toplayıp saatini taktığında elbette istediği formda istediği kadar kalabiliyordu. Hatta nihai amacı olan Galvan formuna, hatta Süper Galvan formuna bile erişim sağlamıştı. Bununla birlikte ilk kez görmüş olduğu uzaylılara bile dönüşüm sağlayabiliyordu. Hatta bu uzaylıların Ultimate formlarına bile erişim sağlıyordu. Demin de söylemiş olduğum gibi Albedo'nun bu yeteneği kazanması aslında Ben Tennyson'ın her şeye burnunu sokması yüzünden oldu. Eğer Ben Tennyson makinenin çalışmasına izin verseydi Albedo Galvan formuna tamamen dönebilecekti ve böyle bir yeteneğe sahip olmayacaktı.
Ancak makine tam çalışmadan imha edildiği için DNA'sı üzerindeki bir hata sonucu böyle bir yetenek ortaya çıkmıştı. Eğer Ultimate Alien serisinde Albedo'nun makinesi düzgün çalışsaydı sadece eski haline dönecekti. Ancak yükleme yarıda kaldığı için DNA'sı tam kontrol edilebilir hale geldi ve böylece Omnitrix'e gerek duymadan dönüşüm yapabiliyordu. Elbette bu noktadan sonra Albedo'nun yetenekleri Ben Tennyson'ınkinden ayrılmış oldu. Ben hala Omnitrix'e bağlı kalırken Albedo doğrudan DNA'sını değiştirerek dönüşüm sağlayabiliyordu. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 Ultimate Alien ve Omniverse serilerinde Albedo nasıl oluyordu Omnitrix olmadan uzaylılara dönüşüm sağlayabiliyordu, tüm bunlar hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada videonun başında da söylemiş olduğum gibi Instagram'daki yayın kanalıma ücretsiz bir şekilde katılmayı da unutmayın. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.